güç kaynağından hiç kayıp olmadan direkt olarak fana aktarabiliyor. Ve transistörde herhangi bir soğutucuya gerek yok. Tüm parçaları bunun üzerinden temin edeceğim. Bakın dikkat edin, satın almayacağım. Temin edeceğim. Birileri size sürekli satın almaya teşvik eder. Ben bunu yapmam. İmkan dahilinde elimizdeki kullanılmayan atıl parçaları değerlendirmeye çalışırım. Yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır ısıya duyarlı fan devresi istiyordunuz. Bu video içeriği internette gördüğünüz birçok ısıya duyarlı fan devresinden farklı. Bunu ilk defa göreceksiniz. Kullandığım transistör B834. Bu SB234 de olabilir. Bunun birçok muadili var. Bunun linkini paylaşacağım sizle. Yani muadilleri ve aslı olan linki sizinle paylaşacağım. Açıklama bölümüne de bunu atacağım. Oradan elinizde muadili olan transistörleri kullanabilirsiniz. Şimdi geçelim hemen. Şu anda devre hazır. Görüyorsunuz. NTC sensörümüze ısı verelim. Şimdi voltaj izlemesi yapın. Şimdi gördüğünüz gibi güç kaynağından hiç kayıp olmadan direkt olarak fana aktarabiliyor. Ve transistörde herhangi bir soğutucuya gerek yok. Eğer bu transistör ısınsaydı alttaki bu görmüş olduğunuz beyaz köpük malzemesi erirdi. Bu gördüğünüz devreyi yeniden yapacağım. Bu güç kaynağına sabitleyeceğim. Yani güç kaynağında çakılı olacak bu devre. Yani bu güç kaynağını açtığımızda şöyle diyelim. Mesela şimdi kapatalım bunu. Kapattık. Bunu açtığımızda fan dönmemeli. İçeride ısı oluştuğunda dönmeli. Bu hale nasıl getiririz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. B834 birçok transistör satın aldım. Biz sadece bir tanesini kullanacağız şimdilik. Daha sonra diğer güç kaynaklarında kullanmak üzere bunlar yedek. Transistör elimizde var. Bu tamam. Şimdi elimizde böyle patlak, tamir edilmesi mümkün olmayan bir güç kaynağı devresi var. Tüm parçaları bunun üzerinden temin edeceğim. Bakın dikkat edin, satın almayacağım. Temin edeceğim. Birileri size sürekli satın almaya teşvik eder. Ben bunu yapmam. İmkan dahilinde elimizdeki kullanılmayan atıl parçaları değerlendirmeye çalışırım. Bu sebeple parası olan bu yaptığım işlemleri izlemeyebilir, satın alabilir. Şimdi parçaları nasıl temin edeceğim? Tek tek anlatayım. Hepsi bu devrenin üzerinde var. Mesela bize 5 adet bu diyotlardan lazım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birçok diyot var burada görüyorsunuz. Burada var, burada var, burada var, burada var, şurada var. Bu diyotları kullanabiliriz. Tabi bunları ölçmemiz lazım. Kesik olabilirler. Başka ne lazım? Bize gerekli olan 2 direnci de bu devrede buldum ben. Mesela burada sarı, mor ve kahverengi 470 ohmluk bir direncimiz var. Bir de ne lazım bize? Kahverengi, siyah, kahverengi bir direnç daha lazım. Bu 2 direnci
ben buradan sökeceğim. İkisi de yan yana zaten. Bunları sökeceğim. Devremizde bunu kullanacağız. Şimdi bu parçaları sağlam mı diye kontrol edeceğiz. Diyot konumuna getiriyorum ölçü aletini. Sağlam olup olmadığı buradaki ohm değerinden belli olur. Eğer böyle bir ötme varsa bilin ki diyot kısa devredir. Bakalım. Bu sağlam. Bu da sağlam. Mesela bu patlak. Gördünüz. Mesela bunu kullanamazsınız. Bunu at. Bu çöp. Bu da sağlam. Bu da sağlam. Yani bir tanesi bizim çürük çıktı. Bu da sağlam. Evet, bu da sağlam. Bir tanesini kaybettik. Yine fazladan bir tane varmış devre üzerinde. Onu da söktüm. Şimdi 5 adet diyotumuz var. Bunun numarasını da belirteceğim. Şemada göstereceğim. Şimdi dirençleri ölçelim. Renkten anlamasanız bile ölçünde bakın. Bu şekilde. Yani mevcut malzemelerimiz hazır. Bir de ne göstermiştim size? Bir önceki videoda burada yeşil NTC sensörü vardı. Bunu da sökelim. NTC sensörümüz hazır. Bu da tamam. İlk başta bu birinci direnci taktık. Transistöre. Ne demiştik? Bu güç kaynağına bunu bütünleştirebilir miyiz? Bu devreyi monte edebilir miyiz? Bunu söylemiştik. Şimdi sökelim güç kaynağını tekrar. Şimdi bu ikisi fanın bacakları. Bu görmüş olduğunuz devreye ısıya duyarlı fan devresi nakli yapacağım. Şurada bir transistör var. Bu transistörü sökeceğim. Bunun yerine bu hazırladığım transistörü B834. Bunların ikisi de aynı. Onu da söyleyeyim. Gördüğünüz şu 3 bacağa B834 transistörü yerleştireceğim. Ve diğer dirençlerin de devre üzerine montajını yapıp NTC sensörü ekleyip bitireceğim. Bakın NTC sensörünün montajını yaptım. Vidaladım ki oynamasın. Ters dönse bile çıkmasın yerinden diye. Bir de klips taktım oraya. Bu şekilde soğutucuya sabitledim. Yani bu soğutucuya sıcaklık geldiğinde buradaki NTC sensörünün ohmaj değeri değişecek. Transistöre ısının yükseldiğinin haberini verecek. Söylemeyi unutuyordum. B834 transistörü de yerleştirdim. Burada bu transistör vardı. Bunu söktüm. Daha büyük kılıf transistör. Devam edelim. Birçok işlemler yaptım. Şimdi bu diyotu da hazırladım. Giriş bacağı uzun olan, çıkış bacağı kısa olan. Burada bizim transistörün benden taraftaki bacağına montajını yapacağım bunun. Burada bir delik açtım.
Bu şekilde. Buradan gördüğünüz şu atlama teli var. 5 volt bacağının. Şu atlama teline bu şekilde lehimleyeceğim bunu. Tabi bunu önce makaronlamam lazım. İzole olması lazım. Yoksa kısa devre yapar. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Beni bayağı uğraştırdı. Devre yapısı karışık olduğu için bayağı bir uğraştım. Ama tahmin ediyorum oldu. Tabi daha denemedik. Bizim transistörümüz burada. Şu iki kablo NTC sensöre giden kablolar. Buradan topraklama şase aldım. Şuradan 12 volt aldım buraya. Buradan da 5 volt. Aynı zamanda diyotlarımızı da izole ettik. Lehimledik, bitirdik. Şimdilik oldu gibi. Tabi bilmiyoruz ne olacağını. İnşallah olmuştur. Şimdi toplayalım birazdan. Şimdi tam montajını yapmadan bir start verelim. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Haydi bismillah. Evet, fan dönmüyor. Güzel. Birazdan ısındığı zaman dönmesi gerekiyor. Bekleyelim. Hatta dışarıdan biraz ısı verelim. Evet. Bayağı geç aldı. Yani bizim 12 volt katındaki soğutucumuz bayağı iş görüyor. Allah'ın izniyle bunu da başardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu güç kaynağı satılık. Almak isteyen irtibat e-posta adreslerimden bana ulaşabilir. Bu kadar emek verdik. İçindeki tüm kapasitör, kondansatörleri Japon yaptık. Bir de yeni nesil ısıya duyarlı fan sistemi geliştirdik, yaptık, montajını bitirdik. Bu şekilde bu satılık. Hem ekran kartı besleme kablosu var hem de işlemci 4+4 besleme kablosu var. 6+2 2 adet ekran kartı. Yani yok her şey var. Bir önceki videolarda test işlemlerini de gördünüz. Gayet stabil, iyi bir watt çekebiliyor. 12 volt kanalının 5 voltla beraber maksimum 235 watt olduğunu söylüyor. Biz bundan 440 watt aldık. 440 watt. Yani neredeyse 2 katı. Şimdi dinleyin arkadaşlar. Sıfır ses. Yine belirteyim. Projesini bitirdiğimiz bu güç kaynağı satılıktır. Hemen test işlemine geçelim. Doğal test işlemine geçiyoruz. Güç kaynağımız takılı. Anahtarı açıyorum. Bakalım fan ne zaman dönecek. Start veriyorum. Ekran kartı fanı çalıştı. Güç kaynağı fanı çalışmıyor şu anda. Birazdan ısınınca devreye girecek. Ekrana görüntü geldi. Bekliyoruz. Devreye girdi. Anca girdi devreye.
Gördüğünüz devre çok basit arkadaşlar. Herkes bunu yapabilir. Az önce siz de gördünüz. Bu devrenin aynısını güç kaynağının devresine monte ettim. Güç kaynağımız yeni nesil pahalı güç kaynakları gibi ısındığında fanı devreye girecek şekilde tamamlandı ve bitirildi. İnternette ya da YouTube'da ısıya duyarlı fan devresi yapımını görmüşsünüzdür. Bu benim geliştirdiğim, size ilk defa gösterilen bu devre daha önce hiç yayınlanmadı. Siz de görüyorsunuz, burada bir fark var. 5 volt ve 12 volt kanalı her ikisi birden kullanılabiliyor. Ve bu şekilde ortadaki transistör ısınması engelleniyor. Yani herhangi bir ısı oluşması önlenmiş oluyor. Bu sebeple hem güç kaybı hem de verimlilik ön plana çıkmış oluyor. Kullanılacak olan parçalar fazla değil. Çok basit. Bir transistör, 2 direnç, 5 adet diyot, bir de NTC sensör. Hepsi bu. Bunların birçoğunu işte devrelerden söküp kullanabilirsiniz. Transistörü belki bulamayabilirsiniz. Bunu da satın alırsınız. B834 transistör. İnternette ve YouTube'da baktım. IRFZ 44N ile yapılmış ısıya duyarlı fan devreleri gördüm. Ama hiçbiri bu yaptığım fan devresi gibi verimli değil. IRFZ 44N belirli bir ısıya çıktığında devreye giriyor. Isı düştüğünde fanın enerjisini direkt kesiyor. Bana göre bu verimli değil. Ama size gösterdiğim bu devrede durum çok farklı. Isının kademeli artışına bağlı olarak fana güç gönderiyor. Isı düştüğünde de aynı şekilde güce bağlı olarak fanın devrini düşürüyor. Yani fanda bir kalkış, bir kapanış yok. Bir devreye girme, bir devre dışı olayı yok. Isı düştükçe enerjiyi kesmiyor. Isının değerine göre fana enerji veriyor. Ya da ısı yükseldikçe fana daha fazla güç veriyor. Tam verimlilik budur aslında. Umarım bu devreyi kendiniz de yaparsınız. Böyle değişik enteresan içerikleri sadece benim kanalımda bulacağınıza inanıyorum. Ya da benden öğrendiğinize inanıyorum. Elbette yapanlar vardır ama maalesef paylaşmayanlar da var bu tür bilgileri. Ben her bildiğimi sizinle paylaşıyorum. Saklamıyorum. Birileri gibi bencillik yapmıyorum. Zaten benim fıtratımda böyle bir durum yok. Ama sizden de beklentim bu tür paylaşımları diğer platformlarda da paylaşın ki başkaları da sebeplensin. Yani birilerinin sakladığı, anlatmadığı şeyleri sizler aracılık ederek anlatın. Herkes bilsin. Bunu çok talep eden vardı, iyi biliyorum. Talep üzerine bu içeriği hazırladım. Değişik bir içerik oldu bu. İşte bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız, bana destek vermek istiyorsanız kanalıma abone olun. Yine destek vermeyi de unutmayın arkadaşlar. Bana destek verirseniz ben bu ve buna benzer değişik, enteresan içerikleri hazırlamaya ve sizlere sunmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.